Merhaba değerli dostlar, Ayşe'nin Ürgevi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün şöyle Alize şala benzer bir iple yine karşınızdayım. Hobiko. Bunu Aktüel Market'te daha önce almıştım hanımlar. Alize şala benziyor. Biraz daha kalındı bu. Simli ve tüysüz bir ip hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce anlattığım bir modelinin kol ve yaka kesimini anlatacağım size. 4 numara tığım 2.50 milim hanımlar. Yaptığım modelin kol ve yaka kesimini yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Eğer siz modelimin kurulum videosunu izlememişseniz, ilk kez bu videoyu izliyorsanız hanımlar, kurulum videonun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Hanımlar şöyle size anlatayım. Şimdi ben burayı kol altı yapacağım. Buraya kadar öreceğim. Veyahut da şöyle buradan ipimi koparıp şuraya gelip buradan devam edeceğiz. Şöyle sağ kol altı yapıyorsanız şunu keseceksiniz. Buradan devam edeceksiniz. Burası kol altı olacak. Sol kol altı yapıyorsanız şöyle buraya kadar öreceksiniz. Bakın şöyle. Buraya kadar örerseniz buradan dönüşünüzü sağlayacaksınız. Şunu daha önce arkadaşlarımız sağ olsunlar sordular Instagram'da. Biz işte bir tarafını yaptık, diğer tarafını kol altını yapamıyoruz. Bunu bu şekilde yapacaksınız hanımlar. Buradan kesip ipinizi buraya birleştirip buradan devam edeceksiniz. Burası kol altı olarak kalacak. Veyahut da yani diğerini de şuraya gelip buradan dönüşünüzü sağlayacaksınız. Başa gitmeyeceksiniz. Şimdi ben şöyle kesip de göstermek istiyorum. Bir zincir çektim. İpimi şöyle koparıyorum. Burada küçük bir parça olduğu için şöyle arka yüzüne dönüyorum. Şöyle zincirimi sağlamlaştırdım. Dediğim gibi burada bir tane model keseceğim kol altı olarak ve trabzanlarımız. Çünkü şöyle dediğim gibi burada küçük bir parça olduğu için bu kadar yeterli. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, hatta 2 model olmuş oluyor. Bunu da şöyle şimdi şey olarak kullanacağız. Buraya batıyoruz. Şöyle 2, 2, 2 yapıyoruz. Kenar trabzanlarımız şöyle 2 kere doluyoruz hanımlar. Bakın burası sağ kol altımız olmuş oldu. Sol için de buradan dönüşümüzü sağlayacağız. Ben şimdi yapmayacağım, onu örnek olarak size söylüyorum hanımlar. Şöyle 5 tane zincirle beraber trabzanımızı yaptık. Burada bir zincir çekiyorum, 2 kere doluyorum. Önümdeki trabzanın tepesine bir kere battım, kapatmıyorum. 2, 3. Önce 3'ünü 1, 2, 2 kapatıyorum. 1, 2 kere doluyorum. Buradaki kapattığımız trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Bir kere doluyorum. Trabzanımın içine batıyorum. 1, 2 tane de böyle ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 kere doluyorum. 3 tane trabzan yapıp hepsini bir kapatıyoruz hanımlar. Şimdi ben yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yakaya gelince şöyle zaten az kaldı. Ben daha önce hiç denemiyorum hanımlar. Hepsini beraber yapıyoruz gördüğünüz gibi. Küçük bir parça olduğu için şöyle minik bir anlatım yapacağım size. Bakalım yakamızı nasıl kesebileceğiz hanımlar. Şöyle ikili trabzan. 2 kere doluyorum buradaki trabzanın tepesine, şöyle üçlü trabzan. Bir kere doluyorum. Trabzanımın içine batıyorum. İkili trabzan. Şöyle 3 tane trabzan olmuş oluyor. 2 kere doluyorum. Bakın buradaki
Trabzanların tepesine 1, 2, 3. Şöyle kapattım hanımlar. Şimdi buraya bir zincir çekiyordum. Şimdi kesim olduğu için zincir çekmiyorum. İpimi doluyorum. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. 2 kere doluyoruz. Yaka kesimine başladık. Bir zincir çekmeyerek şöyle kesimimizi yaptık hanımlar. Benim ipim kalın tip, siz daha ince iplerle örebilirsiniz. 4 zincir ve dönüyorum. 2 kere doluyorum, dibindekine değil bir sonrakine. Şöyle trabzanlarımı örüyorum. Şöyle zincirimle beraber 5 tane trabzanım var hanımlar. Şimdi burada bu modelimizin tepesine normalde şöyle 2 kere dolup burada bir tane trabzan yapmamız lazım. Şimdi buraya atlıyorum, buradakine batıyorum. Bakın şöyle bunu atlıyorum, kesim yapıyoruz ya. Şöyle 1, 2, 3. Şöyle bir kapattım. Kesime devam etmiş oldum. Bir modeli de burada şöyle gördüğünüz gibi kestim. Bir kere doluyorum. Trabzanımın içine giriyorum. Şöyle ikili trabzan. Bir iki kere doluyorum. 1, 2, 3. Üçünü bir kapattım. 2, 2 kapatıyorum. Şimdi burada herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Şöyle üçlü trabzan çektim. Trabzanın içine batıyorum. İkili trabzan 2 tane. Toplam 3 tane trabzanımız olmuş oluyor. 2 kere doluyorum. 1, 2, 3. Önce 3'ünü sonra 2, 2 kapatıyorum. Bakın 1, 2 kere doluyorum. Burada modelimiz var. Tepesine batıyoruz. Şöyle üçlü bir trabzan, trabzanın içine batıyorum. İkili trabzan. 2 kere doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Burada artık kol altında herhangi bir işlemimiz yok hanımlar. Sadece gelip burada dönüşümüzü sağlıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Bakın burası bizim kol altımız. 2 kere doluyorum ve dönüyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Bakın yaka kesimimizde şöyle. Şimdi örmeye devam ediyorum yakaya kadar. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Ben şimdi normal bir şekilde örmeye devam ediyorum. Burada bir zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Bunu topladığımız için 1, 2, 3 yakadaki yapmıyoruz ama burada şöyle bir zincirimiz var. Sadece burada. Ve yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, şöyle yine yaka kısmına geldim. Burada bakın şöyle modelimiz var. Yapmamız gereken 2 kere dolayıp şunun tepesine batmaktı. Onun tepesine değil, atlıyorum. Bir modeli daha kesmiş oluyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Burada da zincir çekmiyorum. Burada zincir çekiyorduk topladığımızda. Kasmasın diye ama burada kesim olduğu için zincir çekmiyorum hanımlar. Gerçekten çok kolay bir model, çok da hızlı ilerleyebilen bir model. Yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği bir model. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum.
Bu yelek değil, küçük bir parçada, model anlattığım parçada kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde nasıl yaparsınız onu size anlatıyorum hanımlar. Beş tane trabzanımı ördüm. Şimdi yine hanımlar bir iki kere doluyorum hiç zincir çekmeden. Buradaki modeli yine atlıyorum. Bakın modelin tepesine değil yanındaki modele batıp şöyle topluyorum. 1 2 3 üçünü bir kapattım. Şöyle iki kere doluyorum. Bakın topladığımız modelin tepesine batıyorum. Üçlü trabzan. Bir kere doluyorum. Trabzanın içine batıyorum. İkili trabzan. Ve şimdi tekrar öreceğim. Dönüp yakaya gelince sıramı tamamlayıp yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi yakamız oluştu. Şimdi burada son kez kesim yapacağız. Bakın burada bir modelimiz var. Bir iki kere doluyorum modele değil. Kenardaki trabzana batıyoruz. Bakın çok kolay bir yaka kesimi oluyor ve çok da güzel oluyor. Bu şekil. Ve artık kesimimi bitirdim hanımlar. Dediğim gibi küçük bir parça olduğu için. Artık kesim yapmıyorum. Şimdi düz bir şekilde nasıl örmeye devam edeceksiniz. Onu da sizinle paylaşacağım hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. Bakın. İki kere doluyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımı örüyorum. Şimdi burada bir iki kere doluyorum. Buradaki trabzanın topladığımız modelin tepesine batıyorum. 1 2 üçlü bir trabzan. Bir kere doluyorum. Trabzanımın içine batıyorum. Kesimimiz bitti hanımlar. Şimdi normal örmeye devam ediyorum. İki kere doladım. Trabzanların tepesine battım. 1 2 3. Üçünü bir şöyle kapatıyorum. Bir iki kere doluyorum. Buradaki tekli trabzanın tepesine batıyorum. Tekli değil kapattığımız trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir kere doladım. Trabzanın içine battım. Bir iki tane trabzan buraya. İki kere ipimi doluyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Ben şimdi bir iki model bu şekilde öreyim. Şöyle ördükten sonra yakamızda bir ortaya çıkmış olacak. Örüp geliyorum. Evet hanımlar şöyle ördüm gördüğünüz gibi. Yakamızda harika bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Gerçekten hem çok kolay hem de çok güzel bir model. Yaka kesimi de aynı şekilde çok kolay oldu. Bakın. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.